Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim ben. Ozan Kurtbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung! Başlıyoruz. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Arkadaşlar astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Astroloji veri datalarının yarınki ayın 9'unda 9 Mart 2026 tarihinde bakalım gökyüzündeki veri dataları bize nasıl bir hareket tarzı mantıksal yönden aynen mantıksal ve matematiksel yönden nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Başlıyoruz arkadaşlar hemen. Evet, hemen şurayı büyütelim. Bakalım yarın için gökyüzü neler söylüyor? Datalarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yarın sabah saat 9.47'de yukarıda farkındaysanız çok güzel bir üçgen açı var. Ay burcunda Ay Akrep burcunda, Ay düğümünde Balık burcunda ve Jüpiter ile burada aşağıda hemen solda gösterdiğim yerde bir yaratıcı mantıksal açı. Aynen. Yaratıcı ve mantıksal bir akış var. Bunu çok verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yarın sabah itibarıyla. Bir saniye bakayım. Aynen öyle. Şimdiki. Hayır. Gün atlayalım. 9 Mart ay 29 derece hemen sabah saat 10'da. 29 derece en keskin ve yoğun akrep inceleme, araştırma ve analiz etme açısıyla önümüzdeki haftaya hemen başlayacağız. Gördüğünüz gibi Satürn ne kadar odaklanırsak Satürn'ün bize vereceği, yaşamsal alanımızda bize vereceği destek o kadar güzel, o kadar iyi bir akış. Aynı zamanda o akış Jüpiter'e de çok güzel bir şekilde gidiyor. Sadece mantığını, işin mantığını hayatımıza aktarırken farkındaysanız burada bir kare açı var. Ay ile Jüpiter arasında. Biri yengeç, öteki akrepte. Yön verirken yaratıcılık kısmında birazcık mantıksal olarak kasabiliriz görünüyor o açıya bağlı olarak. Yarın sabah saat 10 ile 12 arasında. Şimdi bunu ilerletmemiz gerekiyor saatsel olarak. 29-26 derece olacak sabah saat 10'da. Saat 10.48'de. Bir saat ilerledik mi ay artık negatif bir burçta olmayacak. Matematiksel olarak negatif olan akrepten, matematiksel değeri negatif olan akrepten pozitif olan yay burcuna geçiş yapıyor yani. Saat 12 civarı, 11.48'de. Akış olduğu gibi hızlanacak çünkü ateş elementine geçiş yapıyoruz. Su elementinden ateş elementine geçiş yapıyoruz. Bu bizim haritamızda şurada gördüğünüz gibi Satürn'de ateşte, Venüs'te ateşte bu bize çok güzel bir hareket alanı, mantıksal bir hareket alanı verecek. Çünkü yay hareketli bir burçtur. Ateş elementi ve değişken bir burçtur. Ancak dikkat etmemiz gereken şey şu. Ay yay burcunda artı. Güneş balık burcunda eksi. Dikkat etmemiz gereken veri datası şu. Ay, yay ve balık burcunu aynı gezegen yönetmektedir. Jüpiter gezegeni. Jüpiter gezegenin sağ tarafında yay burcu var, sol tarafında balık burcu var. Yani birbirine tamamen zıt kutuplar. Ay pozitif olan yay burcunda, güneş ise negatif olan balık burcunda. Duygular ve mantıksal çelişkiye gireceğiz, kare açıya gireceğiz. Bu kare açıyı dikkatli bir şekilde kullanmak gerekli. Kare açı da burada zaten hemen gösteriyorum. Bu kare açı Jüpiter'e yansıyacak
Neyi ne şekilde yapayım? Düşündüklerimle hissettiklerim birbirine tezat. Aynen. Düşündüklerimle hissettiklerim birbirine tezat. Mantıklı mı davranayım yoksa hissettiklerimin üstüne mi gitmeliyim? Yani duygularımın üstüne mi gitmeliyim? Çünkü mantık olan Güneş Balık burcunda, Ay duygu, bilinçaltı, otomatik robot Yay burcunda. Bu bize çok keskin bir veri aktarıyor. Tabii ki Satürn'ün istediği, bize gösterdiği yolda gideceğiz ki bizi çok rahat bir şekilde döndürebilsin. Çünkü Ay bir Güneş'le kare açıda ama öbür tarafta Satürn nedir? Ürettiğimiz, yarattığımız her şey. Ona doğru gitmemiz gerekiyor ki ürettiğimiz şeyler çok da verimli bir şekilde, çok daha verimli bir şekilde inşa olabilsin yarın. Ve akış da çok hızlı gidecek. Yanlış mı yapıyorum? Eksik mi yapıyorum? Kafasına gireceğiz. Hiç gerek yok. Satürn ne diyorsa o. Satürn ne diyorsa onu takip etmemiz icap ediyor yarın. Çünkü Ay, Uranüs karşıtlığı da var değerlerin konusunda. Şimdi mantıksal değerlerine mi gideceksin yoksa duygusal zaaflarına mı gideceksin? Hangisi? Bunu bize tarot söyleyecek. Bakalım şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Yarın sizi neler bekliyor? Arkadaşlar sizden bol bol like ve bol bol yorum bekliyorum. Koç burcu 1 numaralı kart, Koç burcu 2 numaralı kart ve Koç burcu 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın koçlar için? Diyor ki ölüm kartı yarın bir şeylerin artık köklü bir şekilde net Akrep burcu tarafından yönetiliyor ve yarın ay Akrep'ten çıkıyor. Bir şeylerin net sona ermesi gerekiyor. Somut manada bir şeylerin artık net bir şekilde sona ermesi gerekiyor ve ilerlemen gerekiyor. Bu bitiş, somut bitiş senin hayatında somut manada, matematiksel manada dengelerin yön değiştirmesine sebebiyet verecek. Adalet kartı öyle diyor. Dengelerin yön değiştirmesine sebebiyet verecek. Ancak ve ancak Achtung, bu yön değişikliği sana verimli bir yansıma yapacak. Bu verimli, bu kart Jüpiter, Venüs tarafından yönetilir. Der ki orası bitiyor mu? Evet. Buraya daha fazla akış harcayabileceksin. Çünkü oraya artık enerji vermiyorsun. Mayday, mayday. Daha fazla enerji verebileceksin ve olasılıkları arttırabileceksin bu tarafa. Çünkü bu taraf artık bitti. O yüzden yarın Ay Akrep burcundan çıkıp da sen Yay olan hareket burcuna geçti, akışına geçtin mi? Burası artık senin için yepyeni ve daha fazla odaklanabileceğin mantıksal bir alan olacak. Değerlerin dönüşecek, değer dengen artacak. Sen ne oranda bu kartta yöneticilik vasıflarını mantıksal olarak kullanabildiğin sürece sayın koç. Yarın Yay burcu, Koç, alçalan terazi, 8 numaralı ev akrep, 9 numaralı ev yay. Yaşam biçimini daha üst bir modele dönüştürebileceksin. 9 numaralı evin sahibi kim? Zaten yay. Bu da ay Jüpiter kavuşumu. Jüpiter kim? 9 numaralı evin temsilcisi. Mayday, mayday. Yarın bunu artık iyice rayına oturtman icap ediyor sayın yay burcu. Sayın koç burcu. Gelelim boğa burçlarına. Alçalan akrep, Ay 8 numaralı evde. Dönüşüm. Yarın boğalar dönüşüme doğru gidiyor. Bakalım bu dönüşüm onları nasıl etkileyecek? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın boğalar, yarınki dönüşümünüz ne noktada? Finansal açıdan gayet güzel bir noktada. Finansal açıdan gayet bu güzel bir noktada. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinden başlıyorsunuz sabah. Oradan dış kaynaklara doğru dönüş yapmaya başlayacaksınız. O dönüş yapmanız sizin de dengelerinizi dönüştürecek. Daha fazla finansal hayatta daha fazla verim alabileceksiniz. Gerekirse resmi evraklara imza atmanız bile gerekebilir sayın boğa yarın. Ancak
doğru hesap yapmanız gerekiyor ve doğru insanlarla o stratejiye girmeniz gerekiyor. Yanlış insanlarla 8 numaralı evde o stratejiye girdiniz mi, o yanlış insan sizin enerjinize odaklanır. Sizin ikinize birden yetecek enerjiniz olmaz. Otomatik olarak enerji katsayınız düşmeye başlıyor. Çünkü daha tam dengelerin dönüşümü söz konusu. O dengeye sen kendini düşünerek ya da senin değersel katsayına yakın insanlarla aynı doğrultuda gitmen gerekiyor. Aksi takdirde balans ayırı gider. Aynen. Balans ayırı gider. Mayday mayday. Sonra dersin ki hesaplarım niye tutmadı? Çünkü sen yanlış kişiyi seçtin. Yanlış kişiyi seçtin. Yanlış kişiyle doğru yolda gidilmez. Sonra 8 numaralı evde büsbütün duygusal bir boşluğa girersin. Mantıksal tamamen iflasa gidersin sayın boğa. Orada yapacak bir şey yok. Seçim senin. Gelelim ikizler burcuna. 7 numaralı ev yay. Achtung. 6 numaralı ev. Sabahtan organizasyonlarını iyi gerçekleştir. Çünkü öğleden sonra ciddi işler ve ciddi ilişkiler evine gireceksin sayın ikizler. Bakalım o ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi sana ne katacak? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın ikizler. Diyor ki bütün tecrübelerini, organizasyon tecrübelerini alıp hazır daha Merkür Retro'dayken hayata aktarman lazım. Bütün tecrübelerini. Mayday mayday. Bunu yapmak zorundasın sayın ikizler. Ki hak ettiğin ciddi manadaki değeri alabilesin. O tecrübeleri aktarmazsan alacağın değer o oranda yükselecek. O oranda yükselecek ve bu sana bir sonraki aşama için çok güzel motivasyon katacak sayın ikizler burcu. O motivasyonla beraber kendini 8 numaralı eve doğru götürebilirsin. Sonraki gün ay yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçtiği zaman. Ama onun için önce o kendi tecrübelerinden sonuna kadar faydalanman lazım. O senin organizasyon evin, senin ciddi işler ve ciddi ilişkiler evin sayın ikizler burcu. Ve kendine katacağın değerler bunlar. Ve o değer terazisini aşamazsın abi. Aşarsan boğa burcuna dönersin. Haberin olsun. Aynen. Gelelim şimdi sayın yengeç burçlarına. Sayın yengeç, alçalan oğlak. İlk etapta haftanın başında hemen yaratıcılığını kullanıp ay akrepteyken, eksideyken, sen de eksisin, eksi iyi anlaşırsınız, iyi yaratıcılığınızı ortaya dökersiniz. Öğleden sonra yay burcuna geçecek, o yaratıcılığını organizasyonlarla değiştirmeye başlayacaksın. Organizasyonlara dönüştürmeye başlayacaksın. Pozitif bir akışla. Achtung! Bakalım yengeç burçlarında olay nasıl görünmekte? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın yengeçlere? 1 numaralı kart der ki siz de koç burçları gibi hayatınızda bir bölümü bıçak gibi kesmeye başlayacaksınız. Ölüm kartı öyle diyor. Plüton gezegenin tarafından yönetilir. Somut manada bir dönemin bitmesi demektir. Madem yaratıcılığınla bir şey katacaksın 5 numaralı evinde, o zaman 4 numaralı evinde bir şeyin boşalması gerekiyor ki aklındaki yarattığın şeyi oraya oturtabil. Aynen. Ve bunun için de o kafanda yarattığın şeyi emek ile bir şekilde 6 numaralı evinde icraat haline geçirmen lazım. Yapacağın her şey senin gücüne yeni alanında güç katacaktır sayın yengeç burcu. O güç verimliliğini daha fazla mı pekiştirmek istiyorsun? O zaman bir kattın üstüne bir tane daha kat. Üstüne bir tane daha kat. Üstüne bir tane daha kat. Mantıklı ol. Bir tane daha kat ki son kat Ay Jüpiter kavuşumu. Sana bütün olasılıkları, zengin olasılıkları getirir. Çünkü Ay Yay burcu Jüpiter gezegeni tarafından yönetilir. Bütün olabilecek bütün olasılıklar önüne konacak. Al bununla istediğini
inşa et 6 numaralı evde sayın Yengeç burcu. Net nokta. Done. Aynen. Yarın. Gelelim aslan burçlarına. Bakalım aslan burçlarında nedir, ne değildir? 2 numaralı ev Başak, 3 numaralı ev Terazi, 4 numaralı ev Akrep, 5 numaralı ev Yay. Yani güvenlik evinizden çıkıyorsunuz yarın öğleden sonra. Ondan sonra bütün yaratıcılığınızla yeniyi inşa etmeye başlamanız gerekiyor. Önce kafana. Gelenlerle beraber önce kafada sayın aslanlar. Önce kafada yapacaksınız. Önce mantığı oturtacaksınız. Ondan sonra harekete geçeceksiniz. Aslan burcu 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın aslanlar için? Sayın aslanlar, istediğin düzenden çıkacaksın 4 numaralı evden dediğim gibi. Ay akrepte. Her şey oturdu mu? Oturdu. Şimdi yenisini inşa etmeye başlayabilirsin. Bunun için de kılıçların şövalyesiyle hedefe kilitlenip mantığı oturtman lazım. Konsantre ol ve orada onu oturt. Çünkü ay, yay senin 5 numaralı yaratıcılık, flört, evcil hayvanlar ve çocuklar evin. İyi konsantre ol sayın aslan. O konsantrasyonu olurken hiçbir güç, kendi korkuların dahil, hiçbir güç seni durduramaması lazım. Tamamen full konsantre, mantık. Full konsantre. Zaten aslansın. Bunu iyi yaparsın. Ama kendi bilinçaltındaki korkular. Bu kart onun manasına gelir. Seni durdurabilecek olan tek şey kendi yaratıcılığında bilinçaltı korkularına müsaade ettikçe o senin yaratıcılığını bastırır. Sen müsaade ettikçe o senin yaratıcılığını bastırır. Yapacağının yarısını yapamazsın. Niye? Kendi korkuların yüzünden ya da çevrendeki insanların bilinçaltı korkuları yüzünden. Senden kaynaklanmıyorsa hiç kimseyi dinlemen yasak. Ama bir şeyi öncelikle aynanın karşısına geçip kendi bilinçaltına odaklanman gerekiyor. Ben bunu hakkıyla yerine getireceğim. Bu mudur? Budur. Done. Tertemiz. Aynen. Tertemiz. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 2 numaralı ev Terazi, 3 numaralı ev Akrep. Düşündüklerini hayata aktarma evinden geçiyorsun ve ondan sonra Yay burcuna en güvenli alanında bunu pekiştirme. Oturdu mu her şey sayın Başak? Oturdu. Cuk sesi geldi mi? Geldi. Ondan sonra o ses gelmeden olmaz. Sayın Başaklar, bakalım sizin durumunuz nedir ne değildir yarın. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın Başaklar. Zihin evi demiştim. Akrep. Ay akrepteyken. Önce zihinde onu iyice bir işleyeceksin. Değerler evinden, boğanın evinden, akrebin evine 3 numaralı ev. Onları kendi değerlerini önce iyice bir işleyeceksin mantığında. Tıkır tıkır, tıkır tıkır, tıkır tıkır. Başaksın iyi işlersin. Çünkü 3 numaralı ev İkizler Burcu'nun. İkizler Burcu Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Senin yönetici gezegenin. Hadi bakalım. Ondan sonra o dengeyi oturttun mu? Cuk sesi geldi mi? Geldi. Cuk sesi geldiyse hiç sıkıntı yok. Gayet istikrarlı bir şekilde yardırman lazım. Bu kart istikrarsızlık kartıdır. Konudan konuya, konudan konuya, konudan konuya atlama kartıdır. Konudan konuya atlamak yasak yarın. Çünkü ay, yay burcunda, güneş, balık birbirinin tam zıttı. Bu yüzden istikrarsızlık olabilir. O istikrarsızlığı sen kendi dengenle ve istikrarınla muhafaza edeceksin. Dışarıdan hangi manipülasyon gelmeye kalkarsa kalksın, sen istikrarlı yolundan hiçbir şekilde şaşmayacaksın. Çünkü senin güvenlik evin 4 numaralı ev. Başkasının değil. Olan sana olur çünkü. Sonra ne derler biliyor musun? Yapmasaydın abi. Hani alnına silah mı dayadık?
Ya dayamış kadar oldunuz. Bizim 4 numaralı evimiz değil. Bizi ilgilendirmiyor. Senin 4 numaralı evin. İnsanları ne kadar çok kırmamaya kalkarsan o kadar zarar görürsün. Haberin olsun sayın Başak Burcu. Bu mudur? Budur. Net. Aynen. Gelelim sayın terazi burçlarına. 2 numaralı ev akrep. Değerler evinden yakın çevre kardeşler ve düşündüklerini geliştirme evine geçiş yapıyorsun yarın. Bakalım orada ne olacak sayın terazi. 1 numaralı ev, 2 numaralı ev ve 3 numaralı ev. Diyor ki sayın terazilere. Bu değerler kartıdır, Boğa burcu tarafından yönetilir. Kendi değerlerine konsantre olacaksın. Full konsantre kendi değerlerine. O değerlerin sana şunu diyorsa şu anda içinde bulunduğumuz konum bizim değerlerimize değer katmıyor. O zaman kılıçların altısı diyor ki o zaman bulunduğun noktayı gözden çıkarman gerekebilir. Çünkü burası sana verim vermiyorsa senin değerlerine verim verecek bir yere gitmen gerekebilir mantıksal olarak. Buz gibi matematiksel mantık. Aynen. Buz gibi matematiksel mantık. Bu da zaten ondan sonra çıkması gereken kart. Şehir değişikliği, adres değişikliği ve proje değişikliği. Birbirinin tam üstüne cuk diye oturmuş olan kartlar. Değerlerin üstüne sayın terazi. Yarın yepyeni aşamalara geçiş yapmaya hazırlan. Çünkü ay akrepte köklü dönüşüm demek. Öğleden sonra akrepten yaya gittiğine göre bir takım değerlere köklü bitişler demek ve yay yepyeni yenilik ve başlangıçlar demek. Ve sen de zihinde aman diyeyim mantıklı hareket et. Çünkü kaybedeceğini kaybedersin. Ay eksiden çıkıyor. Akrepten. Eksi burç. Güneş de ekside. Balıkta. Ha. Oradan yaya geçiş yapacaksın. Kopman gerekiyor akrepten ve güneşin balık burcundaki geçmişinden kopman gerekiyor. Kopup yepyeni bir aşamaya geçmen gerekiyor sayın terazi. Aman matematikten şaşma, saf gerçeklikten şaşma ve dümdüz mantığınla ilerlemeye devam et sayın terazi yarın. Aksi takdirde faturayı ödeyecek olan yine sensindir. Söyleyeyim şimdiden. Aynen. Bu mudur? Budur abi. Gelelim şimdi akrep burçlarına. 1 numaralı evden kendi değerler evine 2 numaralı eve, sizin 2 numaralı eviniz çünkü yay, kendi değerler evinize, çünkü 2 numaralı ev Boğa burcu tarafından yönetilir ve öz değerlerdir sayın akrep. Bakalım nedir, ne değildir sayın akrepler için. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın akreplere? Siz yarın haftaya gayet hırslı bir giriş yapacaksınız. Çünkü ay 27-28 derece akrep burcuna başlayacak güne ve çok aşırı bir şekilde hırs katmaya başlayacak size. 1 numaralı evde değneklerin şövalyesi. Çok hırslı bir şekilde başlayacaksınız haftaya. O hırs sizin tılsımların ikilisiyle zaten ondan sonra değerler evine giriş yapıyoruz. Bu da değerler. Dengeleriniz konusunda, değerleriniz konusunda bir denge dönüşümü söz konusu olacak sayın akrep. Mayday, 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 mayday. Hırs yapacak, ben bunu götürürüm abi. Bu mudur? Budur. Son kartı açalım o zaman. Son kartta diyor ki, aha, bu olaylar benim değerlerime değer katacak heyecanı yaşayacaksın yarın. Gelişen olayların akabinde. Çünkü ay yayda hız katacak gününe. O hızla beraber sende bu hırs dürtüsü yaratacak. Neyin hırs dürtüsü? Değerlerimin hırsı. Madem böyle ya olayın olması için hırs yapacaksın ya da olmaması için hırs yapacaksın sayın yay burcu. Sayın akrep burcu. Bu mudur? Budur abi. Mayday mayday. Aynen. Ah. Şimdi gelelim uçan fizikler. Sayın yay burçları. Dırın dıdın, dırın dıdırın dıdırın dıdırın. 12 numaralı evden bir takım geçmişin tamamlanmasından şalteri indirip yarın sabahtan öğlene kadar ondan sonra
Hadi bakalım kolları sıvayalım. Zararın neresinden dönerse kârdır. Zaman durmuyor, akış durmuyor. Yolumuza bakmak gerekiyor diyeceksin sayın yay yarın. Bir şey senin değerlerine değer katmıyorsa veya senin kendi yaşam alanında senden bir şeyler eksiltiyorsa ay akrepten çıkarken senin 12 numaralı evden onu geçmişte bırakmakta fayda var ve mantık, matematik bunu gösteriyor zaten. Yay burcu 1 numaralı kart, yay burcu 2 numaralı kart ve yay burcu 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın yaylara? Hiçbir şekilde umursamayacaksın. Kupaların kraliçesi. Hiçbir şekilde umursamayacaksın. Olay benim değerlerim mi kardeşim? Değerlerin. Ver coşkuyu. Bırak. Ver coşkuyu bırak. Ve kendini ay 1 numaralı evdeyken, senin 1 numaralı evindeyken tılsımların 8 dişiyle aşmaya bak sayın yay yarın. Mayday, 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 mayday. Kendini aşman gerekiyor. Bu yüzden geçmişi geçmişte bırakıp gerekirse normal rutinlerinin dışına çıkıp kendini bile şaşırtacak aşamalardan geçiş yapman gerekiyor ki gerekirse rutinlerinden değil esneyeceksin. Çünkü bu kart İkizler Burcu'nun kartıdır. Esneklik kartıdır. Gelişim olabilmesi için. Bu kart der ki bu normal standart yollarla yapılacak bir şey değildir. Kendine yenilik katmak istiyorsan kendini yenile önce. Kendini yenemeden kendine yenilik katamazsın. Mantıklı ol. Aynen. Aynı senden bir yenilik bekleyemezsin. Yeni bir üretim bekleyemezsin. Kendini yenilemediğin sürece, rutinlerinden dışarı çıkmadığın sürece rutinlerine yeni bir şey katamazsın. Bu matematiksel bir gerçektir. Sabah kalk, aynı şeyleri ye, aynı şeyleri yap ama yeni bir şey gelmedi. Sen yeni bir şey yapmadın da ondan. Bundan olabilir mi acaba? Achtung. Geçmişi de geçmişte bırak. Bunun için önce bir kendini aşman lazım sayın yani. Alo, akıllı ol. Kendini aşman gerekiyor. Ondan sonra kendine yenilik getirebilirsin. Senin ay burcun değil. Ay, yay burcunda sana yenilik getirme aşamasında ama sen kendini yenileyip aşabilirsin. Gayet basit ve net matematik bu. Aynen. Hiç kimse hiçbir şey diyemez. Bitti. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. 11 numaralı evlen alacaklarınla helalleşiyorsun. Ay 12 numaralı eve geçiş yapacaksın. Geçmiş ilişkilerin ve geçmiş finansal olayların sonlandırmaya doğru gideceksin sayın Oğlak. Bunun için çift dikiş, çift yönden ilerlemen gerekebilir. Hem geçmişi kapatıp eksiği doldurup hem şimdiyi yapılandırma. Mayday, mayday. Hem şimdiyi yapılandırma sayın Oğlak. Bakalım nedir ama bunun için risk alman gerekebilir. Sen de bayılırsın ya riske sayın Oğlak. Bayılırsın ya riske. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Bakalım ne diyormuş sayın Oğlaklara? Aha! Geçmiş bir takım boşlukları kapatıp şimdi yeniye aynı anda başlaman gerekir dedim. Aha da burada. Biliyoruz da konuşuyoruz arkadaş. Matematik bu. Gayet net. Matematik ve astroloji. Bitti. Üstüne kralını tanımam. Aynen. Ve bunun hırsıyla hareket edeceksin zaten. Geçmişi kapattın mı? Bütün pürüzler gitti mi? Tamamen. Dört dörtlük mü? İniyor mu aşağıya? İniyor. Hiç kusuru yok mu? Yok. O zaman orada bırak ve yardır. Orada bırak ve yardır. Yapacağın her şey senin yenide konfor alanını yükseltecek. Gölgelerin gücü adına sayın Oğlak. Konfor alanını yükseltecek ve o konfor alanı alacağın haberlerle beraber duygusal dünyanın panik yapmadığın sürece risk var. Paniği yapmadığın sürece yapacağın her hamle ondan sonra yeni alanında, bu yeni alan, bunu zaten sen yönetiyorsun sayın Oğlak. Satürn gezegeni. Ruhundan bir şeyler katıp orada bir şeyleri inşa etmek demek bu. Aynen şu kart. Bu mudur budur. Yarın onu kapatıp ona başlaman icap eder ve başlayacağın her şey konfor alanını büyük bir hızla biraz daha yükselteceğin manasına gelir. Budur sayın Oğlak. Net. Aynen. Gelelim şimdi sayın Kova burçlarına.
Dın dın dın. 12 numaralı ev Oğlak, 11 numaralı ev Yay. Kariyer evinden organizasyon evlerine. 11 numaralı evin Zodyak'taki sahibi kim? Bil bakalım kim? Sensin Sayın Kova. Aynen. Yarın kariyer evinden büyük bir hırsla organizasyonlar evine ve alacaklarını alacağın evine doğru gitmeye başlıyorsun Sayın Kova. Bakalım sizin yarın durumlarınız nelerdir? Bir numaralı kart. Hop. Kağıt düştü. Ay. İki numaralı kart. Achtung. The final destination. Aquarius. The final destination. Bir numaralı kart der ki yepyeni bir sürece giriş yapıyorsun Sayın Kova. Joker kartı. Bu mudur? Budur. Gölgelerin gücü adına. Aynen. Güç bende artık. Achtung. Net çizgiyi de koyuyorsun zirveye. Net çizgiyi de koyuyorsun zirveye. Achtung, ben artık bu level'ı istiyorum arkadaşım. Bu level'ı istiyorum. Ben o level'ı hak ediyorum kılıçların kralıyla. Mayday, 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 mayday. Ancak dikkat etmen gerekiyor. Kılıçların üçlüsü diyor ki fikir ayrılıkları olabilir. Bu karşındaki kişilerin senin değerlerine ne oranda değer kattığına bağlı. Mantık olarak masaya yatırırsın abi. Aynen. Senin değerlerine değer katıyor mu? Dedikleri mantık katmıyor. Arrivederci. Ne işi var orada senin değerlerine değer katmıyorsa? Sana ne? Aynen. Sana ne? Yok al. Değerlerine değer katıyor mu? Ne demek? 11 numaralı ev boru mu? Oradan 12 numaralı eve geçiş yapacak. Geçmişteki bütün her şeyleri kapatacaksın ve haftayı sona erdireceksin. Ama önemli olan yeni aşamada sen inşa ederken senin değerlerine ve seni o çizgiye taşıyacak mı? Taşımayacak mı? Bana ne? Aynen. Net. Bu kadar matematik. Sıkıntı yok. Aynen. Onu yapman icap eder. Çünkü değerlerine değer katmıyorsa sen yine alıyorsan ondan sonra matematiği tutturamayacaksın. Mantık oturmayacak. Ondan sonra ben bunu niye aldım? Yok ya yemezler. Bedelini sen ödersin. Çünkü senin yaşam alanın. Tertemiz. Gelelim sayın balıklar. Hayat felsefesiyle. Sahibi kim? Jüpiter tarafından yönetiliyor. Yay burcu tarafından. Senin tam zıttından. Yani bu demek oluyor ki ay senin tam zıttına geliyor. Normal şartlarda mantık olarak baktığında yapmayacağın şeyleri yapman gerekiyor ki kendini aşabilip kendi değerlerine değer katabilmen için ve bunu bütün hayat level'ına aktarabilmen için. 9 numaralı. Pardon. Alçalan Başak, evet. Ondan sonra Terazi, ondan sonra Akrep, ondan sonra Yay. Aynen, net. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın balıklar olarak? Sen haftanın başında hak ettiğin değeri alacaksın görünüyor. Tertemiz bir şekilde. Aynen. Hak ettiğin değeri Ay Akrebin son aşamalarına geldiğinde alacaksın görünüyor. Çünkü o da su, sen de susun. Ondan sonra Ay ateş elementine geçiyor. Ay ateş elementinde ne demiştim sana? Kendi değerine değer katabilmek için kendini aşman gerekecek demiştim değil mi? Çünkü yay sahibi değil mi? Evet, anlamak burada. Kendi rutinlerinden dışarı çıkabilmen gerekiyor ki o değerlerine değer katabil. Matematik. Şaşmaz. Şaşmaz. Mantık. Aynen. O mantıkta ve matematikle ilerledi. Bitti. Tertemiz. Cillop gibi. Değerlerine değer kattın. Gölgelerin gücü adına. Bu mudur? Budur sayın balık. Şaşmaz abi. Şaşmaz. Astroloji ve matematik şaşmaz. Denklemi ve mantığı takip edeceksin. Sonuç senin olacak. Bunu yapabildin mi? Bunun için önce bir dengeyi tutturabildin mi terazisini? Bir alıp bir mi verdin? Hayır bir alıp iki verdim kıyamadım. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman bu kağıdı ikiye katlaman gerekiyor. Niye? Çünkü sen dengesizce gittin buraya. Orada dengeyi oturtman gerekiyor ki onun karşılığını alabil ondan sonra sayın balık. Tamamen matematiksel. No mercy. Merhamet yok sayın balık. Arkadaşlar benden şimdilik buraya kadar.
Yarın akşam görüşmek üzere. Ben Ozan Kurtbay. Hepinizi çok seviyorum. Arrivederci. Eyvallah.